Merhaba arkadaşlar. İnsanı insan yapan temel özelliklerin geçmiş klasik felsefe döneminde savunulduğu gibi insanın üst bilişsel faaliyetleri yani düşüncesi, bilinci, ahlakı geliştirmiş olması, dili kullanması, sembolik davranışlarda bulunabilmesi, sanat yapması gibi özellikler olmadığını, bunların İnsan evriminin sonraki aşamalarında gelişmiş ve ilerlemiş özellikler olduğunu belirttim. İnsanın insanlaşması sürecini bunlarla başlatmak, ne zaman nasıl olduğu belli olmayan beyindeki bir takım gelişmelerin sonucu olarak bu benzersiz özelliklerin insanda olduğunu söylemek doğru değil. Bu videolar dizisinde döne döne bunu doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Evrimsel ilerlemeyle evrimin sürekli daha gelişmiş, daha mükemmel organizmalar ürettiği yanılsamasının sonucu olarak insanı en tepeye yerleştiren anlayışın doğru olmadığını, insanda böylesi bir mükemmellik bulunmadığını, sonuçta insanın diğer hayvanlardan ayırt eden özelliklerin toplumsallaşma sürecinde kültürel birikimlerin sonucu olarak zaman içerisinde oluştuğunu belirtmiştik. Şimdi insan toplumsallığının benzersizliğinden, insanlardaki toplumsallığın yalnızca kan bağına, soya yani akraba kayırmacılığına değil, akraba olmayanların da topluluk içerisinde bir bütünün oluşturmaları, fedakarca davranışların ağırlıklı bulunması ve insanların birbirleriyle ilişkilerini bu derece güçlü ve sıkı bir biçimde geliştirebilmelerini sağlayan süreçlerin neler olduğunu anlatmak durumundayız. Şimdi bu anlatmaya ilişkin kabaca 3 tane yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan birincisi, insandaki bu tip özelliklerin aslında insana yakın diğer primat türlerinde de bulunduğunu, dolayısıyla burada mucizevi herhangi bir şey olmadığını, hayvanlarda bulunan bir takım, yani insana yakın primatlarda bulunan bir takım özelliklerin insanda gelişerek bugünkü biçimlerini aldıklarını söylüyorlar. Aslında bu görüşte söylenenler geçmiş yüzlerce yıllık gözlemlere, deneyimlere ve aktarımlara ve özellikle de son yüzyılda, geçen yüzyıldaki etologların ve primatologların yaptıkları çalışmaların sonuçlarına hiç de uyumlu değil. Çünkü insana en yakın primat türlerinde bile insandaki görülen özellikleri görmüyoruz. Çünkü hayvanlarda birbirlerine yardım etme ya da fedakarlık özelliklerine bakalım. Bu özellikler esas olarak akraba kayırmacılığına, yani akraba seçilimine ve karşılıklılık ilkesine dayanıyor. Yani bir hayvan diğerine herhangi bir konuda bir şey yaptığında, diyelim işte onun bitlerini ayıklamaya başladığında, buna karşılık olarak o da diğerinin bitlerini ayıklayabiliyor. Ya da bir hayvan kendisine, diğerine bir yiyecek sunduğu zaman o da ona belli dönemlerde karşılık verebiliyor. Ama o vermediğinde o da vermiyor. Oysa ki insanlardaki ilişkiler hiç de böyle belli bir karşılıklılığa dayanmıyor. Çünkü örneğin insanlarda en eski hominin atalarda bile diyelim yetersiz olan, sakat olan, çalışmayan, yaşlı olan ya da üretime hiç katılmayan küçük çocuklara hiçbir karşılık beklemeden topluluğun üyeleri fedakarca hizmet edebiliyor. Ama hayvan topluluklarında hiçbir zaman böylesi bir tek yönlü bakım ve ilgi gösterme durumu yok. Hayvanlarda genellikle sınırlı bir karşılıklılık ve en fazla da kişiler, yardımlaştıkları bireyler kendi soylarına, kendi akrabaları oluyor. Yani akrabaların dışındakilerle ilişkileri hemen hemen hiç olmuyor. Grup içindeki bireylerle desteklenme, onlarla işbirliği yapma, onlara yardımcı olma ya da onlardan belli şeyler beklemeye ilişkin olarak primatlarla ilgili yapılan gözlemler insan
topluluklarındaki bireylerin gösterdikleri davranışların diğer hayvan türlerinde hemen hemen hiç görülmediğini ortaya koyuyor. Yani zaman zaman diğer hayvanlarda belli konularda işbirliği yapıyorlar. Birbirlerine yardım ettikleri olabiliyor. Fakat bu işbirlikleri ve bu yardımlaşma hiçbir zaman insanlardaki kapsam, genişlik ve istikrara kavuşmuyor. Dolayısıyla bu açıdan insanların geliştirmiş oldukları özellikleri diğer primatlarla paylaştıkları bir takım özelliklerin doğal sonucu olarak görmemiz mümkün değil. Yani bunun en somut kanıtlarından birisi örneğin yavru bakım stratejileriyle ilgilidir. Yavru bakımda insanlarda bildiğiniz gibi anneler tek başlarına çocukları yaklaşık 12-15 senelik uzun bir süre boyunca tek başlarına hem kendi hayatını sürdürme hem yavrusunu koruma ve onu bütün ihtiyaçlarını karşılamayı anneler tek başlarına yapamıyorlar. Tek başlarına yapamadıkları için insan türünde babalık adaptasyonunun yanı sıra nine dede adaptasyonunun da geliştiğini, bunların yanı sıra alloparental dediğimiz yani akraba olmayan bütün topluluk üyelerinin çocuk bakımına katkıda bulunduklarını ve bir karşılık beklemeksizin bu konuda çocuklara hizmet ettiklerini görüyoruz. İnsanlardaki benzersiz toplumsal dayanışma ve işbirliği özelliklerinin yakın türlerdeki bir takım davranışların devamı ve onların gelişmesinin bir sonucu olarak görmek mümkün değil. İnsanlardaki benzersiz toplumsal davranış örüntülerinin kaynağını açıklayan ikinci bir görüş ise şöyle: İnsanların benzersiz toplumsal işbirliği ve dayanışmalarını sağlayan, birliğine dayalı üremeyi ortaya çıkaran seçici baskıların bir sonucu olduğunu söylüyor. Yani işbirliğine dayalı üreme stratejisinin bu sonucu doğurduğunu söylüyorlar. Primatologların yaptıkları alan çalışmaları ise bu iddiayı pek doğrulamıyor. İnsanlara yakın primatların toplulukları, üreme stratejileri ve topluluktaki ilişkilerin bütününe bakıldığında çok sayıda türün incelenmesinin sonucu olarak ortaya çıkan sonuçlar bu iddiayı pek desteklemiyor. Çünkü insanlarda görülen işbirlikçi üremeye bağlı gelişme stratejisinin ayrıntıları bu hayvanlarda pek görülmüyor. Şimdi diğer memelilerde ve primatlarda işbirlikçi üreme stratejisini uygulayan hayvan türlerinde de sosyal tek eşlilikten işbirlikçi üremeye geçiş esas olarak çok eşliliğe dayanıyor. Oysa ki insanlarda bu çok eşlilik yok. İnsanlarda işbirlikçi üreme olmakla birlikte tek eşli birliktelikler söz konusu. Tek eşli birlikteliklerin olması ise insan topluluklarının en ayırt edici özelliklerinden birisi. Daha önceki videolarda da vurguladığım gibi insan topluluklarında tek eşliliğin evrimleşmesi bakımından cinslerin ayrı ayrı uğradıkları değişik adaptasyonlar bu uzun sürecin insan topluluklarında özgün bir biçim haline almasına neden oluyor. Yani işbirlikçi üreme stratejisi geçerli. Yavrulara akraba olmayanlar da destekte bulunuyorlar. Fakat bu durum toplulukta çok eşliliğin yani cinsler arasındaki çiftleşmelerin serbest olması ya da yaygın olması anlamına gelmiyor. Yani örneğin diyelim somut bir örnek olması açısından şempanzelerden sık sık örnek vermiştim. Şempanzelerde alfa erkek ve onun ortakları konumunda olan erkekler sürüyü yönetirler. Fakat dişilerle çiftleşme konusunda herhangi bir sınır yoktur. Yani bütün erkekler dişilerle alabildiğinde serbest bir biçimde ilişki kurarlar. Diyelim gorillerde böylesi bir durum yoktur. Gorillerde alfa goril
topluluktaki dişilerin hepsiyle çiftleşmeye çalışır ama yalnızca çalışır. Tam denetim sağlayamadığı için diğer goriller de dişilerle çiftleşirler. Bu türlerde çok eşlilik varlığını sürdürür. Oysa ki insanlarda gelişmiş olan belli adaptasyonların sonucu olarak işbirlikçi üreme söz konusu olmakla birlikte bu işbirlikçi üremenin geçerli olduğu toplulukta tek eşli yaşam süren çiftler oldukça fazladır. Yani insan topluluklarının örneğin tek eşli ya da hiç üreme faaliyetine katılmayan bireyler de olur. O ayrı mesele ama esas olarak bir çok eşlilik söz konusu değildir. İşbirlikçi üremenin görüldüğü diğer türlerde, primatlarda örneğin kuşkusuz yavrulara bakım konusunda diğer bireylerin de katkıları bulunur. Fakat bu bireyler aslında akrabadırlar. Akraba oldukları için ağırlıklı olarak akraba olanlar bu yardımı bulunurlar ve bu yardım da esas olarak yavrulara yöneliktir. Oysa ki insanlarda evet grup içerisindeki bütün bireyler yavruların bakımına hizmet ederler, yavrulara yardımcı olurlar ama onunla yetinmezler. Yaşlılara, sakatlara, hastalara, bakıma ihtiyacı olanlara da yardım ederler. Oysa ki diğer memeli türlerinde ve diğer primatlarda böylesi bir özellik hiçbir şekilde gözükmez. Bu türlerde yavrulara yönelik sınırlı destek, bakım olanaklarını bulunmakla birlikte başka bireylere, hele akraba olmayanlara yönelik en ufak bir ilgilenme ve onlara yardımcı olma diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla işbirlikçi üremenin görüldüğü diğer memeli ve primat türlerinde görülen çok eşlilik, özellikle yavrulara yönelik bakımın öne çıkmasının yanı sıra bir diğer özellik de az önce kısaca değindiğim gibi bu türlerde dayanışma ve yardım konuları esas olarak akrabalıkla doğrudan orantılıdır. Yani bu türlerde kendi akrabalarının dışındakilere yönelik hiçbir dayanışmacı ve işbirlikçi tutum hayvanlarda görülmez. Oysa ki insanlarda bu durum akrabalıkla ilgili olarak sınırlanmış değildir. Önemli olan grubun üyesi olmaktır. Kan bağına, akraba olup olmadığına bakılmaz. Şimdi bütün bu özellikler açısından bakıldığında insan toplumsallığının işbirliği, dayanışma ve fedakarlık gibi özelliklerinin gelişmesinin işbirlikçi üreme sisteminin gelişmesinin bir sonucu olduğu şeklindeki ikinci hipotezin de aslında doğru olmadığını anlıyoruz. İnsan topluluklarında görülen dayanışmacı, fedakar ve işbirlikçi stratejilerin kaynaklanmasını esas olarak insan toplumsallığının benzersiz gelişmesinde ve insanların bu konuda bir takım yeni gelenekler ve kültürel mekanizmalar geliştirmiş olduklarını söyleyebiliriz. Bu da insan toplumsallığının gelişmesine ilişkin üçüncü hipotez oluyor. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi ben bu görüşün doğru olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar yersiz yurtsuz bir canlı türü olarak evrimleşmeye başladıktan sonra, yani ilk insanlar ayağa kalktıktan ve zorunlu olarak kalıcı toplumsal birlikler oluşturmak zorunda kaldıkları bir takım adaptasyonlardan ve uyarlanmalardan geçtikten sonra insanlar benzersiz bir toplumsallığı geliştirmek için sahne hazırlanmıştı. Ve bu sahnenin hayata geçirilmesi için insanlar yeni ve benzersiz bir takım mekanizmalar geliştirdiler. Bu mekanizmaların neler olduğuna ilişkin daha önceki videolardan belli ipuçları vermiştim. Örneğin ahlakın geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu, ahlaki bir takım özelliklerle birlikte belli konularda insanların
birbirlerini denetlemeleri, birbirlerine desteklemeleri için bir takım mekanizmaların geliştirdiğini, bu mekanizmaların işlemesi için değişik duyguların geliştiğini, bu duyguların gelişmesine bağlı olarak belli adaptasyonların sonucunda insanların bu kalıcı ve çok güçlü toplumsal birlikleri oluşturabildiklerini belirtmiştim. Hominin ataların yaşadıkları kendi habitatlarından, kendi ekolojik çevrelerinden ayrılarak dünyaya açılan yersiz yurtsuz insan topluluklarının, ilk insanımsı toplulukların benzersiz bir toplumsallık geliştirmek zorunda olduklarını ve bunun içinde esas olarak kültürel bazı yaratımları geliştirmeleri zorunluydu. İnsanların kalıcı, dağılmaz, güçlü toplumsal birlikler oluşturabilmeleri için insanların birbirlerine dayanmaları, birbirleriyle işbirlik yapmaları, birbirleri hakkında fedakarca, özverili bir şekilde birbirlerine sarılmaları gerekiyordu. Ve insan toplumsallığını bu kadar güçlü ve benzersiz kılan da esas olarak bu yönde atılmış olan adımlardı. İnsanlar ilk ayağa kalktıktan sonra zorunlu olarak kadın ve erkekler arasında belli bir doğal iş bölümünün geliştiğinden söz etmiştim. Yani kadınlar çocuklarını emzirebilmek, çocukları sürekli yanlarında taşıyabilmek için kadınlar kamp yerlerinden uzaklaşamıyorlardı. Dolayısıyla kadınlar toplayıcı olmak durumundalardı. Buna karşılık erkeklerin giderek artan miktarda ete yönelmeyle birlikte avcılık yapmak istemeleri ve avcılık yapabilecek becerilerle donanmaları, bu da belli bir uzmanlaşma gerektiriyordu. İnsan toplulukları zaman içerisinde farklı alanlarda yaşayabilmek için oraların, çevrenin bilgilerini kuşkusuz birbirlerine aktarmaları gerekiyordu. Zaten sonraki videolarda anlatacağımız gibi insan dilinin ortaya çıkmasının ya da insan dilini hazırlayan zeminin, koşullarının neler olduğuna baktığımızda buralara gitmek zorundayız. Yani insanlar belli bilgilere ulaştıkları gibi bu bilgileri birbirlerine iletmek, bu bilgiler sayesinde belli noktalarda topluluk için çalışabilmek zorundalardı. Şimdi bu bilgi edinme ve edinilen bilginin sonraki kuşaklara aktarılması da son derece önemli bir olay. Yani geçmişte milyonlarca yıl insanlar ayağa kalktıktan yaklaşık 40-50 bin yıl önceki evrimsel sürecin hızlanması başlayana kadar milyonlarca yıl boyunca insanlar hemen hemen yalnızca sınırlı iletişim olanaklarıyla bilgilerin birbirlerine aktarmakla yetinebildiler. Çünkü belli bir kültürel birikimin ve bilgilerin birbirlerine aktarılabilmesi için insan topluluklarının sayılarının, birey sayılarının yaklaşık 100-150 kişilik toplulukların çok ötesine artmış olması gerekiyordu ki bu da ancak çok sonraki dönemde gerçekleşti. Sonuç olarak insanın evrimleşmesi esas olarak insanın benzersiz toplumsallığının gelişmesine bağlı. İnsanın benzersiz toplumsallığının gelişmesi için de bu süreç içerisinde insan türünde ortaya çıkan adaptasyonlara ve ortaya çıkan kültürel birikimin sonraki kuşaklara aktarılması sürecine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla insanın evrimini esas olarak insan beynindeki ne oldukları bilinmeyen bir takım mucizevi bir böyle ışık patlaması gibi bazı gelişmelere değil de insan toplumsallığını adım adım geliştiren adaptasyonlara ve süreçlere bakmamız gerekiyor.
Bu videonun da sonuna geldim. Yorum yapan, eleştiren ve beni destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.